Astronot gibi oldum. İçeride elektronik gitar çalan bir çocuk var ve kilisedeler. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Bir şey çok varmış Gökhan. Ben söyleyeyim bunu ya. Bu çuka kuşu çav diye ötüyormuş. Burası Porto Oktay. Puerto Oktay. Puerto Oktay'dan yarım saatlik mesafede kalıyoruz ama aralarda buraya geliyoruz işte. 4 gündür buradayız. Burası 1852'lerde Alman kolonizasyon, Alman işgaliyle beraber Alman kolonisi. Almanya'nın ve Alman mimarisi etkisini hala burada gösteriyor. evet 100 yıldır hala korunan binalar var. Bu kuş beni öldürecek arkadaşlar. Evet, her yerde çok fazla ses var. Odaklanamıyorum. İnsan mı acaba? Neyse. İnsan mı acaba? Ezgi'nin felsefik soruları. Ama böyle Ama kavga bir ses ediyorlar yok. şu anda. Bakayım ve hep Deliler bunlar. tepelerde ağaçların en uçlarında oluyor. Bayağı bayıldık. Evet, Değişik. şu anda Puerto Oktay amcalar pek sevimli şekermiş şapkalarıyla. Yani Alman mimarisi demişken hemen mesela karşımızda var. Her yerimizde var. Andean mimarisi de diyorlar aslında. O Andean Hayır. mimarisi mesela çatılar. Hayır, o Andean mimarisi ve Alman mimarisiyle karışmış hali. Şey işte, eklektik. Evet, amca göbeği açık uyumuş. Göbekte Buranın şarapları bayağı güzel. Yani insanı da Güzel. çarpıyor. O yüzden hak Ya, verebilirim bazı çarpılmış. noktalarda. Evet, çarpılmış. Çarpılmış. Carmenere üzümü çarpmış muhtemelen onu. Evet. Ya nereye gidersek gidelim bu kuş bizimle geliyor. Bazen ürkütücü, bazen güzel. Şu an biraz korkutucu olmaya başladı. Bırakmıyor peşimizi yani. Ezgi için korkutucu, benim için değil. Yani Evet. biraz. Çünkü sahile gittik bizdeydi. Kasabaya geldik bizdeydi. Çiftlikte Hala. kaldık hala. Evet, videoda çıkmak isteyen gençler var Porto Oktay'da. Her yerde var. Abi video gören atlıyor zaten. Şimdi Alman ant mimarisi geldi. Kuş dikkatimi dağıtıyor. Sucuğa benzer bir şey bulduk ya burada. Bayağı sucuk. ¿Qué diferencia este y este? No, porque esto, esa es longaniza y esta es prieta. Más pimienta? Sí, Okay. Bu tarafta koyu olan bizim sucuk gibi cidden daha baharatlıymış. Evet, ben merak ettim ya, o yüzden alalım bakalım, tadına bakalım. Kilosu 5000 pezoymuş. 5000 pezo 100 lira oluyor kilosu. Fena değil. Heykelin bir anlamı yok bu arkadaşları Kuş gördükten var. sonra. Şu anda Linke Gölünün oradayız. Gölünün hemen önündeyiz. Bu göl çok büyük bir göl değil ama çevresinde dolanabileceğiniz çok büyük alan var ve bisikletle gezebiliyorsunuz. Çok güzel. Ve en güzel tarafı da arkamızda 3 tane yanardağ olması. Evet, en önemlisi Osorno volkanı var. Şuradaki şapkalı, böyle kafasında kukulete varmış gibi çıkan bir yanardağ var. Ben onu çok seviyorum. O. Burada kocaman bir tane Osorno yanardağı. Pardon. Volkanlar artık. Bir de şurada bir tane daha var. Bu göl manzarasıyla oturup işte biraz göle girdik. Biraz dinlendik. Burası göller bölgesinde. Osorno volkanının önemi, burası Osorno eyaletine bağlı. Her yer göl. Nereye gitseniz göl ve her yer birbirine 1 saat uzaklıkta. Küçük kasabalar. Burada çok fazla kuş türü var bu arada. Balıkçıl, kırlangıç, ağaç kakan, Yalı serçe. çapkını. En önemlisi de çukao. Çukao Evet. diye bir kuşları var. Kırmızıya kayan bir rengi var. Gördük ama videoya çekemedik. Bu çukao buranın eski sakinleri, yani yerlileri tarafından, Mapuche'ler tarafından şu şekilde anılıyor. Eğer yürüdüğünüz yolda çukao kuşu sağdan gidiyorsa doğru yoldasınız. Yani bu felsefik olarak da doğru yol olabilir. Güney de olabilir bu. Mantık yürütebiliyoruz anca. Şu anda uçan bir kuş var ama kaçırdık. Siyah beyaz. O siyah beyaz öten hangisi peki acaba? Çukan mı? Bence değil o. Şu mesela. Bence değil. Küçücük şu anda. Ha, küçükmüş zaten. Evet. Bu maviymiş bu. Lacivert. Mavi. Lacivert. Görünmüyor mu? Görünmüyor. Ben görünüyorum. Çok küçük. Gökhan görünmüyor. Evet, bu çukao kuşu
çav diye ötüyormuş. Onu biliyoruz sadece. Evet, Biz gördük ama evet hayır, duyduk da çok Duyduk. ses çıkarıyor. Uzay mekiği gibi. Çav çav çav. Evet, bayağı ilginç bir ses çıkarıyor. Sesler çok güzel. Gölden çıktık biz de. Kuşlar Joker gibi gülüyor ya. Sanki böyle birkaç tane Joker var kasabada. Hepsi birden gülüyor. No, ese es el chucao chiquitito. Chiquitito. Ha. Evet. Pandurya. Pandurya. Bandurya. Evet, buradaki kuşlar da panduruyaymış. Çok enteresan sesler çıkarıyor. Evet, işte bunlar ciyaklayanlar bunlar vallahi. Durmuyorlar. Burada şu anda bu kilisede reunion yapılıyor. Yani toplanmışlar. Bugün cumartesi, yarın da başka kilisede olacakmış. İçeride elektronik gitar çalan bir çocuk var ve kilisedeler. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ve İncil'den bölümler okuyorlar şu anda. Değişik bir birleşme. Çok güzel bir kilise gününde hep beraberiz. Çünkü elektronik müzik var bir yandan. Elektronik müzik yoktu. Yani, Klavye, elektro gitar, bateri vardı. yani elektro gitar var. Bu müzikle dua okuyorlar. Evet, dua gibi şarkı Değişikti. sözleri, hep aynı sözleri tekrar ediyorlardı gerçi ama. İsa benim kurtuluşum gibi hani Hristiyanlıkla ilgili sözler de hem ama, ibadet edip hem eğleniyorlar. Evet. El şaklatarak, eşlik ederek eğlendiler. Çok modern ve kilise günü geçirdik. Evet. 5 dakikalık biz tabii. 5 dakika dayanabildik. Burada nalka var. Nalka bir sebze. Dün akşam yedik. Sizin için tekrar yiyeceğiz. Biraz fazla asidik. Tadı sanki böyle bol limon sıkılmış turp gibi ama kendiliğinden limonlu tadı ve kestiğin zaman içinden kırmızı çıkıyor. Nehir kenarında bulunuyormuş. Güney Şili'de ve Arjantin'de çok yiyorlar. Burada boyları insan boyunu geçen nalkalar var nehir kenarlarında. Bunlar ufaklık. Burada bakın kırmızı. Çiçeği. Kırmızı. Bu da kendisi ve cadı süpürgesine benzetiyorum ben bunları. Çünkü dikenli, elimi dokunuyorum acıyor. Yemeği eti yaprakların içinde yapıp yaprağa atarlarmış. Bu salata yapmak için. Kesince dikenli kısmını yiyorsunuz. Çok güzel. Sí, amiga, hace como este. Qué sensación. Amigo, hace también con lemon y aceite. Yiyorum nalka. Güzel mi? Dünkü kadar. Biraz ekşi ama güzel. Aç karnını doyuruyor Ezgi. Yani bunu portakal suyuyla yapıyorlarmış. Portakalla karıştırıp ya da salatalarda güzel. No, me gusta. Ekşi. El gusto más. El gusto asido. Asido diyorlar buna. Ekşi asido diyorlar. Yine kuzu kulağına falan benziyor. Evet, böyle çok ekşili evet. falan. Yeşillikler böyle daha ekşi yeşilliklere benziyor. Dışı kırmızı. Vitamin C çok varmış Gökhan. Ben söyleyeyim bunu ya. Hı? Gökhan gusto mucho. Puerto Octa'ya yaklaşık 20 dakikalık araba mesafesinde Salto de Cascada'ya geldik. Burada bir şelale varmış. Girişi ücretsiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Yani sabah geldik saat 10-11 civarı. Öğlen geldiğimiz zaman full insan doluymuş burası. Şu anda kimsecikler yok. Bakalım güzel mi değil mi? Manzara güzel gibi. Şili'nin güneyine tapıyorum. Her seferinde bunu söylüyorum. Çok beğendim. Çok güzel. Buraya daha çok Amerikalılar geliyormuş. Nedenini sordum. Aslında bir nedeni yok. Çünkü Amerika buraya yakın da değil. En büyük nedeni şu ama hani buradaki Amerikalılarla da konuşunca
Çok fazla Amerika'da kural var diyorlar. Ha, evet. Kuraldan Kurallardan kaçıyorlar. kaçmak için geliyoruz. Burada çok fazla turist yok Şili'nin güneyinde ve çok büyük araziler var. Yani yemyeşil araziler, bomboş, çok az ev var. O yüzden de geliyorlar. Kalabalık değil. Parası olan geliyor. Onlar için pahalı da değil burası. Evet, tabii değil. Çünkü dolar, yani burada resmen dolar geçiyor. No, yo, Sako. No se preocupen. Chao cabros, gracias. Evet, evlerine nalka götürüyorlar. İster misiniz dediler de istemedik. Biz kendimiz koparabiliriz zaten. Ama biz sevdik ya, sulu sulu böyle. En sevdiğim taşlar yosunluca yemyeşil taşlar. Bu taşlar canlı. Kayalar canlı. Burada her şey canlı konuşuyor. Nalka'nın böylesi ya. Yani burada paranız olmazsa bile bakar mısınız? Sadece nalka yiyerek yaşayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Full C vitamini. Yiyin. Hiç önemli değil. Paranız yoksa burada yaşanır. Burada hiç yoktan Şili'nin güneyinde şelalelere çıkarken zorlanmıyoruz. Yollar var. Ekvador'da harap olmuştuk. Benim terlikler, ayakkabılar falan yırtıldı çünkü hem nemliydi, selva, bitki örtüsü, hem de çamur vardı, bataklık vardı. Bataklığa saplanıyordunuz. Ama orası el değmemiş bir salvaydı. Evet. Yani Amazon ormanları içindeydi. Burası tabii elden geçmiş ama yine de çok doğal ve güzel. Şelale, her yerde şelale var. Ya bir de Ekvador'da çok yolumuzu kaybettiğimiz oldu. Burada her yerde oklar var mesela. Modern orman, öyle diyelim. Orası vahşi orman. Evet, orada kaybolduğunuz zaman çıkamıyorsunuz yani. Kaldınız orada, böcek yemek zorundasınız. Burada hiç yoktan nalka var, nalka. Orada vardır canım, bir şeyler gösteren olmadı sadece. Bayağı muhteşemmiş, çok kuvvetli. Ne zamandır böyle büyük ve kuvvetli bir şelale görmemiştik. Yağmur başladı. Nasıl yağmur başladı burada ya? Şelaleden gelen su değil bu, yağmur. Güneşli hava açık. Bunlar da kasabaya su taşımak için bu düzeneyi kurmuşlar. Yukarıdan şelale suları, yağmur suları burada birikiyor. Gökkuşağı oluşmuş etrafında. Bayağı güzel. Bunun gibi her yerde düzenek var. Yağmur suyu veya şelale sularını biriktiren. Bunlar sonra kasabaya su olarak taşınıyorlar. İçme suyu olarak. Burada uyusam uyurum ben ama çok soğuk, bir de çok böcek var. Cennet yolu gerçekten. Burası ayrıca tüm Şili'nin en büyük ikinci gölüymüş. Nombre de Laguna aquí. Yanquihue. Yani Canquihue. Canquihue. Önceden belirtmiştik. Canquihue. Canquihue. Arkamızda pandemiden dolayı arkamızda Ezgi var. Bir de pandemiden dolayı kapanan 150 senelik bir otel var. Köpekler koşturuyor falan. Bayağı güzel bir otel ama. Pandemiden dolayı niye kapandığını tam anlayamadık. Çünkü bazı hosteller açık. Ama bu otel... Çünkü çok kalabalık oluyormuş. Burası yazın. Buranın en eski oteliymiş ve 150 senelikmiş. Alman mimarisi yine ön planda. Arkamızdaki ağaç kırmızı çiçekleri var ve üstünde böyle minik minik yapraklar var. Sadece güneyde yetişen bir ağaçmış. Yani Ama o ağaç değil ya. O ağacın etrafını üzerinde saran kırmızı çiçekler. Evet. Mesela bu kupkuru, bu ne böyle? Çıplak kalmış. Bir de şuna bakın, ne kadar güzel gözüküyor. Gerçi siz göremiyorsunuz şu anda ama ben göstereyim. All I want in this whole life, a little red house in a country wife, a picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs. Work all day to 5:30, chain link fence and a gravel drive. Wind chime ringing on my front porch, a brand new
önce sahilden yürümüştük. Şuradaydı. Şimdi mezarlığa geldik. Burayı tarif ederken Tazada leçe dedi. Tazada leçe bizim çarşaf gibi süt, liman, deniz falan derler ya. Tazada leçe de işte Bardak bir, süt. bir bardak süt. Bardak süt kadar durgun göl anlamına geliyormuş. Şu anda mezarlık geziyoruz. Mezarlık öyle bir yerde ki yalnız. Yani inanılmaz. Bildiğiniz mezarlık. Yani otel yapıp işletin. Burayı boşaltın. Evet, deniz- Bizimkiler yapar. Gölü izliyorlar. Bizimkiler yapar. Şimdi arı kovanların yanına gidiyorum. Arıcılıkla ilgili çok bir bilgim yok. Şimdi öğreneceğim galiba. Is enough? Is enough? This? Oh yeah. Yeah, yeah. Hazırım. Astronot gibi oldum. See that? No bees. Çok arı kalmamış. Because winter was hard this year. Kış sert geçmiş. Or just cardboard. It makes them more calm. Bilenler biliyordur gerçi. Ben ilk defa görüyorum ama yakıp sakinleşmeleri için arıları sıkıyor içine. Her yerim arı oldu. And you produce your own mother Yeah. bee, yeah? So yeah, I can see here. So this I know has a good queen, and she's laying. How do you understand which is the queen? She'll be bigger. She's longer. And so I'll see. I might be able to find her. There's the queen right there. Bu sefer agresif arıları. Geçen sene çok agresifmiş. Bu sene bakalım nasıl. Evet, bayağı vızıl vızıl sesler geliyor. Daha fazla ses var burada. Korkuyorum. Evet, Travis baldan çok kraliçe arı yapıp onu satıyor. Bal işi biraz zor. Aynı zamanda şekerli suyla besliyorlar arıyı. O yüzden bir potta şekerli sulu koyuluyor. Şekerli su. Şeker hangi şeker acaba? Bakın burada It's coming out right now. dışarı çıkan bir arkadaş var. Yeni işçi arımız geliyor. Kraliçe arıların kaçması istemiyoruz ama sağ olsun Travis yardımcı oluyor. Şimdi yine kraliçe arıyoruz. Polenler, yeni çıkan yavrular. Bir de çok sıcak abi. Bunun içi de çok sıcak. This is a male bee. Hı hı. See how he's bigger and round? So that's the male. Big population. Yeah. See, that's a queen cell. That is what they call royal jelly. Bu jel de ana kraliçeyi beslemek içinmiş. Sevilen arıyı besleyerek ana kraliçe yapıyorlar. Yeni kraliçe arı geldiği zaman eskisi uçup gidiyor. Çünkü popülasyonu azaltmak istemiyorlar. Bazen de yeni gelen kraliçe arı eski kraliçe arıyı sokup öldürüyor ama bu onlar için pek iyi olmaz. Evet, bayağı iyi bir kraliçeleri var buranın. Bütün işçi arılar burada. Kraliçeyi tebrik ediyoruz. Bakın burada kraliçeyi besledikleri şey güzel. Yani kendi sütleriyle besliyorlar. Evet, bu kraliçe arının iyi olması bundan sonra onun yumurtalarını kullanacağı anlamına geliyor. Çoğaltacak ve satacak. Baldan çok arı işine girmiş Travis. Same one here. Bu ağaçta ulmoymuş, çok fazla yerde yokmuş. En fazla nektar bunda varmış ve arılar bununla yaptıkları zaman, öğrendikleri zaman coşuyorlarmış. Adı ulmoymuş. Güzel bir ağaç. Daha fazla olması dileğiyle. Bu küçük alanda ileride küçük bir kabin yapıp 2 kişilik Airbnb'de kiralamayı düşünüyormuş bu alanı. Evet, şu arkamda gördüğünüz kırmızı ağaçta kırmızı polenler varmış. Travis şimdiye kadar geldiğim yerdeki Amerika, Florida tarafından geliyor. Bizim o taraflarda yok diyor kırmızı polen. Bu arkadaş da Pitbull. Hep benimle beraber geziyor. Şu an tabii sahibi var. Beni salladığı yok. Evet, bu da balı karıştırdıkları ve balın dışarı çıktığı, böyle boşaltılıyor aşağıdan da makine. Bal makinesi. This is what we make, how we make queens. You take this and I put little cups, and then I go and I take an egg. Egg, yeah. You take the egg out, and you put one egg in each one. Ah, yes. And you put it in a hive, and then they grow all the queen cells. Ah, Yep. yeah. Then
You put the queen? in a new colony Okay. with no queen, and they accept her quickly. Burada da alkol içinde bekletilen kraliçe arılar var, ölü kraliçe arılar. Eğer diğer işçi arıları kutuya çekmek istiyorsanız bunlardan bir tane atıyorsunuz içine. Ondan sonra bütün işçi arılar pıtır pıtır koşuyor. Evet, burada da patates ekim tarlaları var. Patates ekim tarlaları. Ama bu şey gibi değil. Böyle küçük küçük. Bu It's the potato, but it has some already some roots. yani filizler var hala. Bunları gömdüğünüz zaman çıkıyor. Evet. Burada da brokoli, havuç ekiyorlar. Bilmiyorum, böyle bir hayat kurmak isterdim ben de ya. Dört gün bu küçük kulübede kaldık. Şimdi çıkıyoruz artık. Burası Puerto Octay merkezden 20-25 dakikalık araba mesafesinde bayağı izbe bir yerde, uzakta. İşte Travis ve ailesi burada yaşıyor. Biz burada kaldık. Şurada bir inek arkadaş var. Bu topraklar komple Travis'in. Travis burayı, şu konteyneri $8.000 inşa etmiş. Bu arsayı da komple şimdi göstereceğim size. Toplam $12.000 3 sene önce almış. İş makineleri tamir ettiği şu arkadaki konteyner var. O konteyneri de yaklaşık $12.000 inşa etmiş. Kendi burada ailesiyle beraber hem hayvancılık hem arıcılık hem tavuklar hem bal yapımı hem traktör tamiri vesaire derken geçimini sağlıyor. Güzel bir yer inşa etmiş 3 senede. Buradaki her şeyi kendisi yapmış. Burada boydan boya koyunların otladığı yerde çitler vesaire, çitlerin hepsi $2.000 mal olmuş. Arsa bu arsa. Yani $12.000 1 hektar. Yan arsa varmış. $7.000 yarım hektar satılıkmış. Bu evi kurmuş. Bu evi de $20.000 mal etmiş. Mutfak, banyo, tuvalet, 2 oda, 1 salon gibi bir şey inşa etmiş. Gayet konforlu ayrıca. Her işi kendisi yapmış. 3 senede bitirmiş. Daha da devam ediyor çalışmaları. Sabah gitmeden önce kahvaltımızı yapıyoruz. Buradan ayrılmak biraz zor oluyor. Aslında burada biraz kalsak mı diye düşündük bir haftada ama yok, gücümüz yok, enerjimiz yok. Siz niye çıktınız buraya ya? Bu arkadaş Kerry, bu arkadaş da Tilly. Evet, bunun normal bir pitbull değil yalnız, bu bayağı sevimli, Golden'a benzeyen pitbull. Hiç havlamaz, hiç koruyacak gibi de değil yani. Sadece domuzları yiyormuş ama domuzları kaçırıyormuş. Ne kediyle kötü anlaşıyor ne başka şeyle. Bir de bu bölgede puma varmış. Puma koyunları kapıp kaçıyormuş. O yüzden herkes evine tüfek barındırıyor. Bayağı bütün koyunlar puma etkisi altında.